Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bu videoda 1-1,5 yaşa uygun bir erkek çocuk süveteri çalışacağız. Süveterimin beden kısmında yalancı burgu modeli ile çalıştım. Modelin anlatımı kanalımda bir videoda var. Süveterde de tüm sıralarını tarif ettim. Süveterime arka kısmı örerek başladım. Arka kısımda model kurulumundan sonra kol oyuntusunu tarif edip yaka oyuntusunu da tarif edip arka kısmı tamamladım. Daha sonra ön kısmı başladım. Ön kısımda da model kurulumunu, lastiğin tarifini ve kol oyuntularını, şal yakayı tarif ederek yaka kısmını tamamladım arkadaşlar. En son kol lastikleri için ilmek alıp kol lastiklerini de ördükten sonra süveterimin dikişini yapıp tamamladım. 2 yumak ip kullandım süveterimde. İkinci ipimden kalan ipim bu kadar. Tarifimde marka ve renk no belirttim. Diğer markalarında 100 gram 250 metre olan ipleriyle çalışabilirsiniz. Modelin büyütülmesi ve büyük yaşlarını örmekte gayet kolay. Videonun içinde tarif ettim. Başlayalım şimdi hep birlikte. Başlamadan önce şimdiye kadarki takibiniz, beğeni ve yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgiyle kalın hepinizde. Kolay gelsin. Süveterimize başlıyoruz arkadaşlar. 2 yumak ipimiz var. 2 yumaktan tamamı gitmeyecektir ama 1,5 yumağa yakın ip kullanacağız. Modelimiz daha önce kanalımda tarif ettiğim bir model. Yalancı burgu modeli. Çok güzel bir model süveter için. Modelimizin düz yüzü bu şekilde. Ters yüzü de bu şekilde. Tarif için bu seviyeye kadar örgü örüp tarif etmiştim ama ipim bu kadar kaldığı için bu parçayla devam etmeyeceğim. Diğer iplerimizle başlayacağız. İpimizin markası Pollyanna Soft Baby. 100 gram 250 metre. Renk no'da 0195 804 arkadaşlar. Benimle aynı iple örmek isterseniz numarası böyle ama diğer markalarda 100 gram 250 metre olan iplerle de çalışabilirsiniz. Şişimiz 3,5 milim. 72 ilmek atarak başlayacağız şişimize. Lastiğimizde modelin tarifinde bu kısımdaki lastiğimin aynısını yapacağız. Cilveli lastiğin bir değişik şekli bu. İlk sıradan itibaren ilmekleri tarif edeceğim. Başlıyoruz şimdi. Şişimize ilmeklerimizi atıyoruz. Birinci ilmeğimi biraz yerleştirdikten sonra diğer ilmeklerimi çok sıkı da değil, bol da değil bu şekilde atıyorum. 72 ilmeği tamamlayacağım. Daha sonra lastiğin tarifiyle başlayacağım arkadaşlar. İlmeklerimizi tamamladık. Şimdi lastiğin tarifiyle başlıyoruz. Lastiğimiz modelin tarifinde de çok beğenilen bir lastiğim. Ayrıca kanalımda tarifi var. Alışları cilveli lastik alışı. Düz yüzde lastiğimizin kurulumu 2 düz 1 ters. Diğer yüzde 2 ters 1 düz. Süveterimizinki de bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş örerek ilmeklerin alınışını tarif edeceğim. Kenar ilmeğimi taktım şişime, ördüm. Daha sonra bir tane düz ilmek öreceğim. Düz ilmek için ilmeğin içinden bu şekilde taktım şişi düz yüze doğru. İpimin altından şişimi geçirip dolayıp ördüm.
Daha sonra 2 ters öreceğiz. Ters örmek için ipi örgünün ters yüzüne attım. İlmeğime taktım bu şekilde. İp şişimin üzerinde olacak şekilde dolayıp ördüm. Bir tane daha ters ilmek, tekrar bir düz ilmek, 2 tane ters ilmek, 1 2 bir düz ilmek, tekrar 2 tane ters ilmek, bir düz ilmek. İlmeklerimizin yerleşimini ters yüzden belirliyoruz. Bu yüzümüz düz yüz olacak. Tekrar 2 tane ters ilmek, bir tane düz ilmek, yeniden düz ilmek. Sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Düz yüzde tarife devam edeceğim. Sıra sonundayız. Son olarak bir düz ilmek örmüştüm. 2 ters ilmek, bir tane düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. Sırayı tamamladık. Ters yüzdeki düz yüze dönüyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir tane ters ilmek, bir 2 tane düz ilmek, tekrar ters ilmek, bir 2 tane düz ilmek, bir ters ilmek, 2 tane düz ilmek, tekrar ters ilmekteyiz, bir 2 tane düz ilmek. Lastiğimizi bu sıralarla örüp tamamlayacağız arkadaşlar. Sayıyoruz kaç sıra yapacağımızı. 2 4 6 7 tane son ilmeğimiz olduğunda lastiğimiz yeterli yüksekliğe gelmiş demektir. Santim olarak da ölçü vereceğim lastiği tamamlayınca. Lastikten sonra da model kurulumuyla devam edeceğiz. Süveterimizin lastiğini tamamladım arkadaşlar. Santimle ölçtüğümde lastik kısmının uzunluğu 4 santim. Bir de bu kısımdan son ilmekleri sayarak ölçü vermek istiyorum. Son ilmekleri saydığımda 1 2 3 4 5 6 7 tane. Son ters sırada kenar ilmeğini örmedim. Yeterli bu kadar lastiğimiz. Şimdi modelimizi kurmaya geçeceğiz. Modelimizi diğer parçam üzerinden biraz tarif etmek istiyorum. Modelimizi bu kısımdaki yalancı burgularımızı sağa ve sola doğru açarak öreceğiz. O yüzden ilmeklerimizi hesaplayıp bu kısma bir ayraç takacağız. Ayracı takınca 4 ilmek ayırıp ayraç takacağız. Sağdaki ve soldaki ilmekleri de modelimize göre hesaplayarak öreceğiz arkadaşlar. Yine söylediğim gibi yavaş yavaş anlatacağım. Diğer sıralarını da tarif edeceğim. Ayrıca bu parçanın tarifi de var kanalımda. Küçük parçada veya o videodan izleyip not tutabilirsiniz. Bu kısımdan da not tutarak, ilmekleri sayarak takip ederseniz sizin için daha kolay olacaktır. Başlıyoruz şimdi. Sağ yönden 34 ilmek sayıp bir ayraç takacağız. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
34 ilmeğin bu kısmına bir tane ayraç takıyorum. Daha sonra 2-4 ilmek ayırıp bir ayraç daha takıyorum. Diğer yöndeki ilmeklerimi kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Herhangi değişik veya farklı bir örgü yaparsanız veya ilmekleriniz benden fazla olursa ilmeklerinizden 4 ilmek çıkarıp kalan sayıyı 2'ye bölüp sağa ve sola yerleştireceksiniz arkadaşlar. İlk sıramız için başlıyoruz örmeye. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ipimi örgünün ön yüzüne atıp 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Modelimiz 4 ve 6 ilmeğin katlarından oluşan bir model. İlmeklerimi hesapladığımda 3 ters ilmekle başlıyorum arkadaşlar. 3 ters ilmekten sonra düz ilmeklerimize geçiyoruz. 1, 2, 3 ve 4 ilmek düz örüyorum. Şişlerimin gıcırdamasına çare bulup devam edeceğim. Kuruluma devam ediyoruz. Şişimizde kenar ilmeğimiz 3 ters ilmek, 4 tane de düz ilmeğimiz var. 4 düz ilmekten sonra 6 tane ters ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek örüyorum. 4 düz ilmekten sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters ilmek ördüm. Yine düz ilmekler 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane düz ilmek ördük. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters ilmek. 2, 4, 6. Ayraçları taktığımız bölüme geldik. Ayracımı alıyorum sağ yöndeki şişime. 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum. Diğer ayracı da alıyorum. Yine 6 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. Yine düz ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Sol yöndeki şişimizde kenar ilmeğimiz ve 3 tane ters öreceğimiz ilmeğimiz kaldı. 1, 2, 3 tane ters ilmek ördük. Kenar ilmeğini örmeden şişime aldım. Modelin ilk sırasını kurduk arkadaşlar. Ters yüze dönüyoruz. Modelimizin ikinci sırası ilmeklerimizi gelişine göre düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. Kenar ilmeğini ördüm. Daha sonra 1,
2, 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düzüm var sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz. Ters yüzden de sırayı tamamlayacağım. Daha sonra düz yüzden yine ilmekleri gelişine tersi ters, düzü düz öreceğiz. Ters yüzden de aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz öreceğiz modelimizde. 4 sıradan sonra ilmeklerimize değiştirme yapacağız. Modeli kurduğumuz sırayla birlikte 4 sıra örgü tamamlayıp daha sonra değişimleri tarif edeceğim arkadaşlar. Herhangi bir tariflik durum olmadığı için tamamladıktan sonra devam ediyoruz. 4 sıra örgüyü tamamladım arkadaşlar. Ters bölümden bu kısımdan baktığımızda 1, 2, 3, 4 sıramız gayet belli. Düz yüz bu şekilde. Ters yüzde bu şekilde. Değiştirme yapmadan önce 2 sıra daha örgü öreceğiz. 2 sıramız düz yüzde düz örgü, ters yüzde ters örgü. Tüm ilmekleri düz örerek bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Ters yüzden de ters örerek sırayı tamamlayıp düz yüzde tarife devam edeceğiz. 6 sıra örgü ördük modelimizde. Şimdi ilmeklerimizi, düz ilmeklerimizi kaydırmaya başlayacağız. Ayırdığımız 34 ilmeği sağ yöndeki ilmeklerimizi, bu kısımdaki düzleri sağa doğru kaydıracağız. Diğer yöndeki, sol yöndekileri de sola doğru kaydıracağız arkadaşlar. Orta kısımda, bu kısımda ilmeklerimiz çoğaldıkça tekrar 4 ilmek belirleyip yine aynı şekilde sağa ve sola açmaya başlayacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra ipimi ön yüze atıp bir ilmek ters örüyorum. Şişimde 2 ilmek var. 2 ilmekten sonra 4 tane düz ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düzden sonra 6 tane ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ters ilmek ördüğümüz zaman yine bu kısımdaki düz ilmeğimizi, 4 ilmeği sağa doğru kaydırmak için bu 2 ilmekle başlıyorum. 1, 2, 3, 4 düz ilmek. Daha sonra 6 ters ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 tane düz ilmek var sırada şimdi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ters ilmek ördüm. Ayraçlarıma yaklaştım. Ayraçlarıma yaklaşınca ayraçtan önceki 2 ilmeği de düz öreceğim. Bu kısımdaki 4 ilmeği de düz. Sol yönden de 2 tane daha düz ilmek ekleyerek 8 tane düz ilmek öreceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 düz ilmekten sonra
6 tane ters ilmek. 1 2 3 4 5 6. 2 4 6 ters ilmek. Devamında 1 2 3 4 tane düz ilmek. Tekrar 6 ters ilmek. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 ters ilmek. 1 2 3 4 tane düz ilmek. Sol yöndeki şişimizde bir tane ters ilmeğimizi öreceğimiz ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz kaldı. Tamamladık sırayı. Ayraçların olduğu bölümden sol yöndekileri sola, sağ yöndeki düz 4 düz ilmeğimizi de sağa doğru kaydırmış olduk. Ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Daha sonra 2 sıra daha örgü örüp 4 sıraya tamamladıktan sonra devam ediyoruz. İlmeklerimiz yine düzleri düz, tersleri ters örüyoruz arkadaşlar. Gelişine örüyoruz yani. Modelimizde 4 sıra örgüyü tamamladım arkadaşlar. İlk sıradan sonra yaptığımız bu sırayı düz yüzde düz, ters yüzde ters sırayı yine tekrar ediyoruz. Tüm ilmekleri düz örerek başlıyorum. Diğer yüzden de ters sıramı tamamlayıp daha sonra burgularımızı kaydırmayı yine tarif edeceğim. Düz yüzdeyiz. Sırayı tamamladık. Şimdi yine burgularımızı kaydıracağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra ilmeklerimi hesaplıyorum. Bu kısımda kaydıracağım ama bir ilmeğim eksik. 1 2 3 tanesini düz örüyorum. Burgu kısmından kalan 4 ilmeğin 2 tanesini ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters ilmek ördüm. Kenar ilmeği 3 düz ilmek, 2 4 6 tane ters ilmek. İkinci burgu kısmındayız. 1 2 3 4 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek örüp 3. burgumu da sağ yöne doğru kaydırmış oldum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördük yine. Bu kısımdan bir tane burgu açıp yine sağ yöne kaydıracağız. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Süveterimin orta kısmına ayarladığım 4 ilmeğin hizasındayım. Ayracımı alıyorum. Daha sonra bu kısımdaki 4 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4. Diğer ayracı alıyorum. Süveterimin sol yönündeki ilmeklerimden bir tane burgu açıp sola doğru kaydıracağım. 1 2 3 4. Devamında 6 tane ters ilmek.
1 2 3 4 5 6. İlmekleri takip ettiğimiz zaman burgularımız kendiliğinden kuruldu. 1 2 3 4. Tekrar 6 tane ters ilmek. 1 2 3 4 5 6. Tekrar 4 düz ilmek. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 ve 6. ters ilmeğimiz. Şişimizin, örgümüzün sol yanında 1 2 3 tane düz ilmek ve kenar ilmeğimiz kaldı. Üçünü de düz örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden takıyoruz. Modelimiz de kendini belli etti arkadaşlar. Bu sıradan sonra yine 3 sıra örgü örüyoruz. Düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters. Daha sonra bu kısımdaki 2 sıra örgüyü yaparak devam ediyoruz. Büyük parçamda da bu şekilde belli. Bu kısımlardayız biz. Sıralarımı tamamlayıp yine bir sonraki kaydırmayı tarif edeceğim. Devam ediyoruz örgümüze. Düz yüzü, ters yüzü, kaydırma yaptıktan sonraki sıralarımızı tamamlayıp kaydırmaların arasındaki 2 sırayı tamamladım. Çoğu takipçim artık tarife gerek kalmadan devam edecektir ama örgüye yeni başlayan arkadaşlar için yine kaydırma sıralarını tarif edeceğim. Bu seviyede ikinci burgudan ilmeklerimizi hesaplayacağız arkadaşlar. 4 tane düz ilmeğin 2 tanesini bu şekilde 1 2 saydıktan sonra sağ yönden 2 ilmek daha sayacağız düz ilmek için. Kalan 2 4 6 7 ilmeğimiz var. 7 ilmeğin ilkini kenar ilmeğinden sonraki ilmeği düz örüyoruz. 2 4 6 tane ilmek var. Hesapladığımız ilmeğe kadar 6'sını ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 ilmek düz, tekrar 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6. Aralarda duruyorum. Yavaş örmeye dikkat ediyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz. Ayraçlarımın olduğu bölümdeyim. 2 ilmeği ters örüyorum. Ayraçların ortasındaki 4 ilmeği de ters örüyorum. Sol yönden 2 ilmek daha ters öreceğim. Toplamda 8 tane ters ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmek ters ördükten sonra 4 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz.
Tekrar 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters. Burgudayız. Sola kaydırıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ilmek ters. Şişimizde kalan bir ilmek düz, kenar ilmeğini de örmeden taktık. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Kol yüksekliği olana kadar modelimi sağ yöndekileri sağa, sol yöndekileri sola doğru kaydırarak devam edeceğim. Orta kısımdan sürekli açacağız yan taraflara doğru burgularımızı. Sıraları tamamlayıp kol altı yüksekliği olana kadar bu şekilde örüyorum. Tamamladığımda son ilmeklerden ve mezura ile ölçüp ölçü vereceğim arkadaşlar. Süveterimde ilerledim arkadaşlar. Süveterimizin bu parçasını arkası olarak planlayacağız. Şimdi yapacağımız işlemden önce model ve sıra olarak santim olarak ölçü vermek istiyorum. Modelleri sayıyoruz ilk önce. Bu kısımdaki ters sıraları saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ters sıramız var. Kenar ilmeklerini de bu kısımdan sayabiliriz ölçü olarak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 tane son ilmeğim var. Son ördüğüm sırada son ilmeğimi örmedim. Örgümüzü düzeltiyoruz. Santim olarak da ölçeceğiz. Santim olarak ölçtüğümüzde de örgümüzün uzunluğu yaklaşık 24 santim. Dikiş biraz toplayacağı için bu 24 santimi bitişte çok dikkate almayın arkadaşlar, ama şimdilik dikişten önce 24 santim yüksekliği var. Bu kısımda arkası olarak planladığımız için bu parçayı sadece sağ yönden ve sol yönden kol oyuntusu yapacağız. Bant yapmayacağız. Bantlarını ilmek takıp daha sonra öreceğiz. İlmeklerimizi belirleyeceğiz. Sağ yönden 10 ilmek sayıp bir ayraç takacağım. 10 ilmek sayıp ayraç taktığımda 9 ilmeklik bir oyuntu yapmış olacağım. Kenar ilmeği daha sonra örgünün bedenine kalacağı için 10 sayacağız ama 9 ilmek kesmiş olacağız. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek sayıyorum. Bir tane ayraç takıyorum sağ yöne. Diğer yönden de 10 ilmek sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10 takıyorum bu kısma. Ayraçlarımızın olduğu bölüme gelene kadar kesim yapacağız. İlk etapta 4 ilmek keseceğiz. Daha sonra 2 ilmek. Daha sonra da birer birer keseceğiz kalan ilmeklerimizi. Başlıyorum şimdi sağ yönden. Kenar ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Düz ördüğüm ilmeği kenar ilmeğinin içinden şişime bu şekilde takıp kaydırıyorum. Birinci ilmeğimi kestim. İkinci ilmeği ördüm. Yine aynı şekilde şişime taktım kenar ilmeği. Diğer ilmeği içinden kaydırdım. İkinci ilmek. Üçüncü ilmek. Ve dördüncü ilmek. Sağ yönde 4 ilmek kesmiş olduk. Diğer ilmekleri model sırasına göre hesaplayarak öreceğim. Bu kısımdaki yalancı burgumuzun 2 ilmeği düz, yanındaki 2 ilmek de düz. Orta kısımda kalan
3 ilmek ters örülecek. Diğer ilmekleri sırasına göre örüyorum. 4 düz ilmeğim. Bu şekilde ilerleyerek sol yönde ayracımın olduğu bölüme kadar örüp bu kısımda tarife devam ediyorum. Ayracımın olduğu bölümde sol yöndeyim. Ayracımı alıyorum. Son olarak 2 düz ilmek ördüm. 2 tane daha örüyorum. 4 düz ilmeğim. Yalancı burgumu kaydırdım. Daha sonra 6 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son kalan ilmeğimi düz örüp kenar ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Çeviriyorum örgüyü. Ters yüzdeyim. 4 ilmek de sol yönde keseceğiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Modele göre ilk ilmeğim ters, ters örüp kenar ilmeğimin içinden kaydırıyorum. Birinci ilmeğim. İkinci ilmek düz, düz ördüm. Yine kenar ilmeğimin içinden kaydırıp yerleştirdim. İkinci kesme. Üçüncü ilmek, kenar ilmeğimin içinden kaydırdım. Üçüncü ilmeğimi de kestim. Dördüncü ilmeğimi de düz örüp yine kenar ilmeğimin içinden kaydırdım. 4 ilmeğin kesimini tamamladım. İlmeklerimi gelişine göre düzleri düz, tersleri ters, ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde bu kısımda tarife devam ediyorum. Düz yüzdeyiz. Yine kesim yapacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra kenar ilmeğinden sonraki ilmeği ters örüyorum. Son ilmeğimin içinden kaydırıp ilmeğimi kesiyorum. Bir tane daha ters ilmek örüp aynı şekilde son ilmeğimin içinden kaydırdım. 2 ilmeklik kesmeyi de yaptım. Daha sonra ilmekleri gelişine örerek sol yöne doğru ilerliyor. Bu kısımda tarife devam ediyoruz. Sol yönde sıra sonuna yaklaştım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Çeviriyorum örgümü. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir ilmek düz ördüm. Ördüğüm ilmeği kenar ilmeğimin içinden kaydırıp kesiyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Aynı şekilde kenar ilmeğimin içinden kaydırıp kestim. Diğer ilmekleri gelişine göre örerek ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde bu kısımda kesme ile tarife devam edeceğiz. Düz yüzdeyiz. Sağ yöndeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra modelimize göre ilmeklerimizin tamamını düz öreceğimiz için ikinci ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimin içinden kaydırıp bir ilmeğimi de kesmiş oluyorum. 4 2 1 şeklinde kesmemizi yaptık. Modele göre ilmekleri örüyorum. Sırayı tamamlayıp ters yüzde ilmeği kesmeyi tarif ediyorum sol yöndeki. Sıra sonundayız. İlmeklerimi örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. Çeviriyorum örgüyü. Ters yüzden kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonraki ilmeğimi model sırasına göre ters örüp kenar ilmeğimin içinden kaydırıp bir ilmeğimi kestim. Devam edip tüm ilmeklerimi ters örerek ilerliyorum. Sırayı tamamlayıp düz yüzde devam ediyoruz. Düz yüzdeyiz arkadaşlar. Yine kenar ilmeğimi örüyorum. Devamındaki ilmeği modellerimi hesapladığımda düz örmem gerekiyor. Düz örüp
Daha sonra kenar ilmeğinin içinden kaydırarak yine bir ilmek kesmiş oldum. Sadece bu ilmeğimiz kaldı. Ayraçtan önce bir ilmeğimiz kaldı. Onu da diğer düz sırada keseceğiz. Düz ördüm ilmeği. Daha sonra modellerimi hesaplıyorum. 2, 4, 6 tane ters ilmek örüp 4 ilmek düz örerek ilerleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sırayı tamamlayıp bu kısımda devam ediyoruz. Sol yöndeyiz. Son olarak 2, 4, 6 ters ilmeğimi ördüm. Devamındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi şişime aldım. Örgünün ters yüzüne dönüp kenar ilmeğimi örüp daha sonraki ilmeğimi ters örerek kenar ilmeğimin içinden kaydırıp kesiyorum. İlmeklerimi gelişine göre örerek ters sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde devam ediyoruz arkadaşlar tarife. Süveterimizde son ilmeğimizi de kesip kesimlerimizi tamamlayacağız. Düz yüzdeyiz. Sağ yönde kenar ilmeğimi ördüm. Ayracımdan önceki ilmeğimi de düz örüp kenar ilmeğimin içinden kaydırıp kesimi tamamladım arkadaşlar. Ayracı çıkarabilirim. Sıralarımı modelime göre örüyorum. Sırası ters ilmekler ters, düz ilmekler düz. Düz yüzden sırayı tamamlayıp bu kısımda son ilmeğimizi keseceğiz. Ters yüzdeyiz. Kenar ilmeği ördük. Daha sonraki ilmeği ters örüp kenar ilmeğinin içinden kaydırarak sol yönde de son ilmeğimizi 9. ilmeğimizi kesmiş olduk arkadaşlar. Sırayı öreceğiz. Tamamlayacağız. Daha sonra şişimizde kalan ilmeklerimizle süveterimizde yaka oyuntusuna gelecek yüksekliğe kadar örüp devam edeceğim. Yaka yüksekliğine geldiği zaman, mesafesine geldiği zaman tarife devam ediyorum. Süveterimde ilerledim arkadaşlar. Yaka oyuntusu yaptığım bölümde bu kısımdan sayıyorum. Ölçü vermek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ters sıralardan oluşan bu bölümlerden yaptım. Bir tane de yükseklik verirken yapacağız. Şimdi 8 tane olacak. Sayacağız ilmeklerimizi 3'e ayıracağız. Sağ omuz, yaka, sol omuz. Sağ omuz için 14 ilmek sayıp bir ayraç takacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ayracımı takıyorum. Diğer yönden de sol omuz için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek saydım. Bir ayraçta bu kısma taktım. İki ayracımızın ortasında kalan ilmeklerimiz yaka için kullanacağız. Sayıyorum ilmekleri, yine de kaç ilmek kaldı Eriş Hanım diye soranlar olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane de bu kısımda ilmeğimiz var. 14 ilmekle modelime göre ayarlayıp örmeye başlıyorum arkadaşlar. Son ördüğümüz sıra düz yüzden düz, ters yüzden ters. Hesaplayacağız kaydıracağımız yalancı burgumuzu. 2, 4 tanesi burgu ilmeği düz örülecek. 4 ilmek baş kısımdan ters örülecek. 1, 2,
3, 4. Daha sonra 1, 2, 3, 4 düz ilmek. Kalan ilmeklerim ayracıma kadar ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine de kontrol etmek istiyorum ilmeğimi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane. 14 ilmeği ördükten sonra dönüyorum. Bu kısımda son ilmeği bu sıradan da öreceğim. Bu şekilde. Tekrar dönüyoruz. Modeli sırasına göre ilmekleri düzü düz, tersi ters örerek devam ediyoruz. Son ilmeğimi örüyorum. Döndüm. Ters yüzden yine örüyorum. Omuz kısmında son sıramız arkadaşlar. 14 ilmeği düz örerek verdiğimiz yüksekliği tamamlıyoruz. İlmeklerimizi kapatmayacağız. İlmeklerim bu şekilde şişimde bekleyecek. İlmek tutucuya alacağım. Daha sonra sol omuzun ilmekleri için ipimi bu kısma bağlayıp devam edeceğim. Şimdi sol omuzu yapacağız. İlmekleri aldım. Yaka kısmındaki ilmekleri de ilmek tutucuya aldım. Şişimi hazırladım. Ayracımı çıkarıyorum. İpimi ters yüzden hemen bu kısma ilmeklerin iç yüzünden tığımla tutturup bağlıyorum. Diğer omuzla aynı sırada örgü yapacağız arkadaşlar. Yine ilmekleri her iki yüzde de öreceğiz. Modelimize göre hesaplayacağız yine. Birinci ilmeği ördüm. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördükten sonra burgumu kaydırmak için 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Diğer ilmekler ters örülecek. Ters yüzden de sıramızı tamamlıyoruz. Son ilmeğimi yine ördüm. Çevirdim. Aynı şekilde son ilmeği örerek başlıyorum. Dört düz ilmek.
Tamamlıyoruz ters yüzde sıramızı. Unuttuk son ilmeğimizi örmeyi, tekrar örerek takıyorum. Son sıra düz sıra, tamamını düz örüyorum ilmeklerin. Son ilmeğimi de ördüm. 2 4 6 8 10 12 14 ilmek. Bu ilmekleri de ilmek tutucuya alacağım. Arka kısım bu şekilde bekleyecek. Ön kısmın lastiğini aynı şekilde hazırlayıp daha sonra model kurulumunu tarif edeceğim arkadaşlar. Lastiğimi ördükten sonra tarife devam ediyorum. Süveterimizin ön kısmı için lastiğimi tamamladım arkadaşlar. Yine aynı ilmek, 72 ilmek atıp şişime bu şekilde düz yüzü, ters yüzü aynı sırada tamamladım. Son ilmekleri saydığım zaman 2 4 6 7 tane son ilmeğim var. Şimdi model kuracağız. Arka kısımda olduğu gibi modeli öreceğiz. Ön kısmı da modellerimizi kurmak için yine ilmeklerimizi sayıp hesaplayacağız. Toplamda 72 ilmeğimiz var. 72 ilmekten 4 ilmek çıkarıp kalan sayıyı 2'ye böleceğiz. Sağ yöne ve sol yöne ayırıp ortadaki bu 4 ilmeği düz öreceğiz arkadaşlar. Benimle farklı sayıda süveter yaparsanız eğer ilmek sayınızı aklınızda tutup 4 ilmek çıkarıp kalan sayıyı 2'ye bölüp ayıracaksınız. Daha sonra bu ayırdığınız 4 ilmekten sağ yöne doğru sayacaksınız. Mutlaka bu 4 ilmeğin yanındaki örülecek ilmekler ters ve 6 tane olacak. Sayıyoruz. 2 4 6 tane ters, 2 4 düz, 2 4 6 ters, 2 4 düz, 2 4 6 tane ters, 2 4 düz ve şişimin bitişinde 3 ilmek ve kenar ilmeğim kaldı. Bu kısımda 6 olana kadar, kalan 6'ya kadar ilmeklerinizi ters sayıp örebilirsiniz. 6'dan fazla olduğunda tekrar 400 ilmekten hesaplamanız lazım. Başlıyoruz şimdi. Diğer yönde de aynı sayıda ilmeğim var ve bu yönde de bu 400'ü ördükten sonra 6 tersle sol yöne doğru devam edeceğim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1 2 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimle 4 ilmek. Daha sonra 1 2 3 4 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters. 2 4 6 1 2 3 4 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek ters. Ayraçlarımızın olduğu bölüme geldik. İlmeklerimizin ortası 1 2
3, 4 ilmek düz örüyorum. Ayracımı alıyorum. Sol yöne de 6 ilmek ters örerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ilmek düz. Şişimin sol yanında yine kenar ilmeğim ve 3 tane ilmeğim kaldı. 3 ilmeği ters örüyorum. 1, 2, 3 kenar ilmeğimi örmeden takıyorum. Modelimizin kurulumunu tamamladık arkadaşlar. Arka kısımda olduğu gibi 4 sıra bu şekilde, bu sırayla beraber 4 sıra ördükten sonra 2 sıra daha örgü örüp daha sonra burgularımızı kaydıracağız. Model için sıraları not tutabilirsiniz. Eğer arkayı tamamladıysanız zaten modeli ön kısımda örmek sorunuz olmayacaktır size. O yüzden diğer sıralarını çekim yapıp uzatmak istemiyorum. Modelimi devam edip arka kısımdaki seviyeye gelene kadar, kol kısmındaki bu seviyelere gelene kadar öreceğim. Daha sonra kol oyuntusu ve yaka tarifiyle devam edeceğim. Süveterimizin ön kısmında arka kısmındaki kadar model ördüm arkadaşlar. Ölçü olarak yine bu kısımdaki ters sıralarımızı sayacağız. Arka kısımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ters sıra vardı. Ön kısımda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane oldu. Örgüde son ördüğüm sıralar düz yüzde düz, ters yüzde ters. Bu seviyede kol oyuntusu yapmıştık arka parçada. Şimdi ön kısımda ise kol oyuntusu yapacağız. Bir de örgümüzün ilmeklerini hesaplayıp bu kısma şal yaka için bant sayısı belirleyeceğiz. Bant sayısı için birazcık fazla ilmek belirleyeceğim. Normalde 6 ya da 6, 7, 8 olan bant sayısı bu süveterimizde 12 ilmek olacak. Onun için birinci ayracımızı çıkarıyoruz. Bu kısımdaki 4 ilmeğin yanına sağ yönden 4 ilmek daha ekliyoruz. Diğer ayracı da çıkarıyorum. Sol yönden de 2, 4 ilmek alıyorum. Ayraçlarımın ortasında 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek oldu. Sağ yönde ilmeklerimizi sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ilmek. 30 ilmek artı 12 ilmek daha 42 ilmekle sağ parçayı örüp tamamlayacağız. Kol oyuntusu yapacağız. Daha sonra tamamlayınca sol yön içinde bu kısımdaki 30 ilmeğimizin üzerine orta kısma ayırdığımız 12 ilmeğin hizasından 12 ilmek çıkaracağız şişimize. 42 ilmekle de sol yönü tamamlayacağız. Özellikle şimdiden söylüyorum arkadaşlar, bu kısmı örüp diğer yönde bu az ilmekle sol tarafı örmek isteyen, örgüye yeni başlayan arkadaşlar için şimdiden söylüyorum, bu kısımda ilmek eklenecek. 12 ilmeklik bandımızı 2 sıra ters 2 sıra düz olarak öreceğiz. Bu kısımdaki ilmeklerimi belirlerken kol oyuntusunu da tarif edeceğim. Yakamızda oyuntu yok. Sadece 12 ilmeği
bandımızın ters sıralarında iç kısma doğru çoğaltarak 19 ilmek olana kadar öreceğiz. Yazılı olarak da göstermek istiyorum. 72 ilmeğimizi bu şekilde 4 ilmeği ortasına alarak sağa ve sola modellerimizi kaydırarak örmüştük. Şimdi 9 ilmek yanlardan kesim yapacağız. Bu kısımdaki 4 ilmeğin yanına sağdan ve soldan ekleyip 12 ilmek olacak. 42 ilmekle sağ yönü, 42 ilmekle sol yönü öreceğiz. Tabii ki bu keseceğim ilmekler 42 ilmeğin içinde. Başlıyoruz şimdi. Kol kesimini arka parçadaki gibi aynı sayılarda keseceğim. 4, 2, 1, 1, 1 şeklinde 9 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Bir de kesimi ve modeli özellikle önce arka parçayı ördüm ki bu kısımdaki modelleri hesaplayabilirsiniz. Bir de kesimlere eliniz alışmış olsun diye önce arka parçayı ördüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Ördüğüm ilmeği kenar ilmeğimin içinden kaydırdım. Bir ilmek kesmiş oldum. İkinci ilmeği örüyorum. Tekrar kenar ilmeğimden kaydırdım. İkinci ilmeğim. Yine aynı şekilde üçüncü ilmeğim. Ve dördüncü ilmeğim. Kol oyuntusu için 4 ilmeği tamamladık. Model sırasına göre hesaplayacağız şimdi. Burgumuzu kaydırmak için 2 ilmeğimizin yanına 2 ilmek daha düz, diğer 3 ilmeği ters örüyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 ters ilmek. Bu kısımlarda işlem olmadığı için çok yavaş örmeyeceğim ama siz ayarlardan söylediğim gibi videoyu yavaşlatabilirsiniz. 4 düz, tekrar 1 2 3 4 5 6 ilmek ters. Ayracımdan önce 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı aldım. Şimdi bu kısımdaki ilmekleri ters örerek yaka bandını da başlatmış olacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ilmeğim ve kenar ilmeğimi örmeden şişime aldım. Örgünün ters yüzüne döndüm. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra düz yüze bakıp sıramı diğer yüze ters yansıması için bu sıradan ilmeklerimi düz örüyorum. Ayracıma kadar 12 ilmek tamamı düz örülecek. Ayracıma geldiğim zaman ayracımı alıyorum. Diğer ilmekleri model sırasına göre örüyorum. Bir, iki, 3 ve 4 düz ikinci ipimi de düğümledim bu arada. 5 ve 6.'sı düğümümü daha sonra modelimin içine gizleyip kaybedeceğim. Sırayı tamamlıyorum. Ters yüzden düz yüze dönüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir ters örerek keselim. Bir ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimden kaydırıp kesiyorum. Bir ilmek daha ters örüp yine kenar ilmeğinden kaydırarak 2 ilmeklik kesimimi tamamladım.
ilmekleri örerek devam ediyorum. Bant kısmına kadar devam edip tarif edeceğim. İki düz ilmeği ördüm. Ayracımı aldım. Bandımın sırası şimdi düz arkadaşlar. İlmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi taktım. Bu kısımdaki ilmeklerimiz şişimizde kalacak. Birazdan ilmek tutucuya alacağım bu kısımdaki ilmekleri. Çevirdim ters yüzü. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bant ilmeklerini ters örüyorum. Ters ördüğüm zaman diğer yüze düz olarak yansıyacak. 2 sıra ters, 2 sıra düz olacak. Sırayı tamamlayıp ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde bu kısımda kesimi tarif edeceğim. Düz yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir ilmek ters örüyorum. Ters ördüğüm ilmeği kenar ilmeğimden kaydırıp yerleştirip kesimimi yaptım yine. Modelimde sıra tüm ilmekler düz örülecek. Tamamını düz örerek ilerliyorum. Ayracıma bir ilmek kalana kadar örüyorum arkadaşlar. Bir ilmek kalınca yaka kısmına, bu kısma ayarladığım bandı sağa doğru ilmekleri çoğaltacağım. Söylediğim gibi 19 ilmek olacak, 12 ilmek olarak belirlediğimiz sayı. Düz yüzlerde bir işlem yapmayacağız ama bu ters sıralarda birer tane ekleyeceğiz. 12 ilmekti. Bir tane daha ters ördüm. 13 ilmek oldu. Tamamını ters örüyorum. Kenar ilmeğimi takıp ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Düz yüzde yine kesimi tarif edeceğim. Düz yüzdeyiz. 8. ilmeğimizi keseceğiz. Bir tane düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimin içinden kaydırıp 8. ilmeğimi kesmiş oldum. Daha sonra modelim için hesaplıyorum ilmeklerimi. Burgum için 2 4 ilmek, daha sonra 2 4 6 ilmek ters. Bu bir ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters, 1 2 3 4 ilmek düz, 1 2 3 4 5 6 ilmek ters, 2 4 6 1 2 3 ilmek düz. Bandım için sıralarım düz örgü. 13 ilmeğimi düz örüyorum. Sırayı tamamlayıp ters yüzden sırayı tamamlayıp bu kısımdaki kesimi yine tarif edeceğim. Düz yüzdeyiz. Kol kesiminde son ilmeğimizi keseceğiz. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum.
kenar ilmeğimin içinden kaydırıp kesimimi tamamlıyorum. Diğer ilmekleri model sırasına göre örüyorum. Ayracıma bir ilmek kalana kadar devam ediyorum. Bir, iki düz örüyorum. Ayracımdan önceki ilmeğimi bu kısımdaki 2 ters 2 düz bandımızın ters sırasındayız. Bu bir ilmeği ters örerek bant ilmeğine ekliyorum. Bir önceki sırada da çoğaltınca 13 ilmeğim vardı. Bununla beraber 14 ilmek olacak bant ilmekleri. Ters sıralarda birer tane çoğaltıyoruz. Her çoğaldığında ayracımı yerini bu kısma alacağım ki diğer sıralarda şaşırmamak için. Modelli kısımdan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek olana kadar, 14 ilmek kalana kadar bandımızı birer tane ekleyerek çoğaltacağız. Çünkü omuzlar için arka kısımda da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğimiz modelli. Yaka kısmına gelecek ilmekler bu şekilde sağa doğru çoğalarak devam edecek. Herhangi tariflik bir işlem kalmadı. Sıraları tamamlıyorum. Bu kısımdaki ilmek ekleme işlemi bittiği zaman tarife devam edeceğim. Süveterimde ilerledim arkadaşlar. Bu kısımdaki ilmeklerim 19 ilmek oldu. Bant kısmındaki diğer yöndeki de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane. Ayracım bu kısımda. Şimdi 2 ilmek daha artma ekleyeceğim yakaya. Artma eklemek için düz sıraları kullanacağız. 21 ilmek olacak bu kısımdaki bant sıramız. Ters sıraları sayarak ölçü veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ters sıramız var. Daha sonraki düz sıradayız. Sol yöndeki şişimde 2 ilmeğim var. Bu ilmeğin hemen bir alt sırasından bir ilmek takıyorum. Düz örüyorum. Diğer ilmeği de düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. 20 ilmek oldu bant sayımız. Sıramı tamamlayacağım. Diğer düz sırada bir ilmek daha bu şekilde artma ekleyeceğim. 21 ilmekle devam edeceğim. Arka kısımdaki ölçüye gelene kadar öreceğim arkadaşlar. Aynı ölçüye gelince devam ediyoruz. Süveterimizin ön parçasında, kol kısmında sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde saydığımız zaman kol kısmından, hizasından yine ters bölümlerden sayacağız. Ters ilmekli bölümlerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Diğer parçamızda da arka parçada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Tamamlamış oldum sıralarımı. Son kez düz yüzden ördüğüm düz yüzü ördükten sonra bant kısmında ters yüzden bant ilmeklerini 21 ilmeği bir sıra daha örüp ipimi bu kısımda bıraktım. Şimdi şişimi alacağım bu kısımdan. Sol yönü örmek için şişimi takıp bu kısımda ilmek alınışını tarifle devam edeceğim. Şişlerimi yerleştirip geliyorum. Bu kısımda ipimi kestim. Başka bir şişe aldım ilmeklerimi. Diğer şişimi de sol yöndeki ilmeklere taktım. 30 ilmeğimiz var şişimizde. Şimdi 14 tane ilmek takacağız. İlmek takmak için düz yüzdeki
ters sıranın hizasından birebir ilmeklerimizi alacağız. Bu aradaki ilmek sırasından takıyorum. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.sini ilmeğin bir tanesinden bu şekilde taktım. Şişimizde yine 42 ilmek oldu. Çeviriyorum. İpimi bağlayacağım şimdi. İpimi de hemen bu kısımdan bir tığ yardımıyla bağlıyorum. Biraz kısaltalım. Bağladık ipimizi de, daha sonra bu kısımda gizleyeceğiz. Sağ yönde ilk sırayı ters olarak örmüştük. Sol yönde de birinci sırayı ters örerek başlayacağız arkadaşlar. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. ilmeği. Şimdi diğer ilmeklerimizi modelimize göre hesaplayıp öreceğiz. Bu kısımdan burgumuzu kaydıracağımız için 2 tane burgu ilmeği, 2 tane kaydırmak için ilmek, daha sonra 2, 4, 6 ilmek ters. Demek ki bu ilk 2 ilmeğimizi de düz örüyoruz. Daha sonra 6 ters ilmek, iki, 4, 6, 1, 2, 3, 4 tane düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters, 1, 2, 3, 4 ilmek düz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters, 1 ilmek düz. Kenar ilmeğimizi örmeden taktık. Örgünün ters yüzüne döndük. Kol oyuntusu için 4 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Birinci ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimden kaydırdım. Daha sonra ikinci ilmeğim, 2, 3 ve 4 ilmek. Aynı şekilde arka kısımda ve ön kısımdaki bu tarif ettiğim sayıda ilmek keseceğiz. Ön kısımda da tarif ettiğim gibi bu kısımdan diğer ters sıramızda çoğaltmaya başlayacağız. Şimdi ters yüzden sıramı tamamlıyorum. Daha sonra ilk bant kısmındaki çoğaltmayı tarif edip devam edeceğim. Kesmeleri artık tarif etmeyeceğim. Sırasını ve sayısını ezberlemişsinizdir. Ben de ezberledim. Sıraları tamamladıktan sonra devam ediyoruz. Yaka bandında 2 ters sıramı tamamladım. Daha sonra 2 düz sıramı da tamamladım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Bu ters sırada 13 yapacağız ilmeklerimizi arkadaşlar. 12 taneydi. Birer tane artıracağımız için
her sırada bir tane beden kısmından ilmek alacağız. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13.'sünü ördüm. Daha sonra modelimi sırasına göre örüyorum. Bu işlemi yaparken diğer sol yönden de kesimlerime devam ediyorum. 4 ilmek kestim, 2 ilmek kestim. Şimdi 1 ilmek keseceğim. Sırayı tamamlayıp kesimi de göstermek istiyorum. Sol yönde kesimlerimiz ters yüzde. Son ilmeğimi örmeden taktım. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ilmek örüp kenar ilmeğimin içinden kaydırdım. 2 ilmeğim kaldı kesilecek arkadaşlar. Diğer yönden de bu şekilde ters sıralarda ilmeklerini, yaka ilmeklerini çoğaltarak devam edeceğim. Sağ yönün aynı sayıda ve aynı şekilde aynısını örüp sol kısmı da tamamlıyor. Süveterimde sol ön parçayı da tamamladım arkadaşlar. Diğer parça ile aynı sıra ve ilmekte. Ölçü olarak bu kısımdan ters ilmekten oluşan sıralarımızı saymıştık. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayıp kontrol ediyoruz. Son sıra düz yüzden ilmeklerimi ördüm. İlmeklerimi kapatmadım. Çocuk örgülerinde genelde ilmekleri kesip kapatmıyorum ben. Tığla birleştiriyorum. Ön parçanın düz yüzünün üstüne arka parçayı bu şekilde katlıyorum arkadaşlar. İkisinin de düz yüzü iç kısma gelecek şekilde ayarlıyorum. Omuz kısmını birleştireceğiz. Daha sonra omuz kısmını birleştirdikten sonra bu kısmı 21 ilmekle yaka kısmını örerek diğer yöne ilerleyeceğiz. Tığımız, benim tığım 2,5 numara. Elinize giden herhangi bir tığla yapabilirsiniz bu işlemi. Başlıyoruz şimdi. Tekrar gösterdim, kontrol ettim. Kenar ilmeklerinden birer tane tığımı alıyorum. İkisini birlikte ördüm. Yerleştiriyorum ilmeğimi. Daha sonra bir tane yeşil şişimden, bir tane sarı şişimden ilmek takıp ikisini birlikte ördüm. Ördüğüm ilmeği kaydırıyorum. 14 ilmeğe bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Modelli olan bölümde 14 ilmeğimiz var. Gayet temiz bir dikiş olacak tığla. Tabii ki ilmekleri bırakınca biraz çok şiş oluyor örgümüzde. Birazdan hepsi toparlanacak. Tüm ilmeklere aynı işlemi yapıyorum. 14 ilmeğime. On üçüncü ilmek ve 14. ilmek. Bir tane zincir çektim şimdilik. Tutuyorum ipimi. Çeviriyorum örgünün düz yüzünü. Diğer yönden ipimi biraz çekiştirip yerleştireceğim. Bu ip kesilecek. Omuz kısmını bu şekilde birleştirdik arkadaşlar. Şimdi ense kısmındaki
ilmekleri şişime yerleştireceğim. Şişime alıp ilmeklerimi yerleştirdikten sonra devam edeceğiz. Arka kısmın ilmeklerini şişime aldım. Ön kısmın bu bant ilmeği 21 ilmek de şişimde arkadaşlar. Bu sırada bir tane ters sıramız var. Ters sırayı örerek ilerliyorum. Kenar ilmeğimi taktım. Örgünün düz yüzüne döndüm. Kenar ilmeğimi örüp daha sonra ilmeklerimi bant sırasına göre ters örüyorum. Bu kısımdaki ilmeklerin herhangi bir işlemi yok. Onun için çekim uzamaması için çok da yavaş örmeyeceğim. Bu sıralarda videoyu durdurabilirsiniz. Yapacağım işleme kadar ilmeklerinizi durdurup ilmeklerinizi örüp daha sonra önemli kısımda yeniden videoyu başlatabilirsiniz. ...21 ilmeği ters ördüm. Yaka oyuntusu yaptığımız bölümden ilmek alarak devam edeceğiz şimdi. Omuz kısmını birleştirdiğim ilmeğimi örmeden şişime aldım. Bu kısımdan bir tane ilmek takıyorum. Taktığım ilmek, son ilmekleri 2 kez örmüştük. Haroşa ya da ters dediğimiz ilmeklerin hizasından ilmeğimi taktım. Daha sonra örgü birleştirdiğim ilmeği de sol yöndeki şişime aldım. Taktığım ilmeği ve bu ilmeği birlikte ters ördüm arkadaşlar. Hem dikişini yapacağız. Bu kısımdan ilmek alarak şişimizdeki ilmeklere ilerleyeceğiz. İkisini birlikte ördükten sonra tekrar örgünün ters yüzüne dönüyorum. Bu ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime örmeden alıp biraz ipimi yerleştirdikten sonra banda göre sırayı örüyorum. Düz örmemiz gerekecek ilmekleri. İlk sıralar olduğu için kesmek istemiyorum. Biraz daha anlatılır bir tarif, anlaşılır bir tarif olsun diye tekrar dönüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Banda göre ilmekleri düz öreceğiz. Biraz ilmeğimiz çok olduğu için örmek uzun zaman alacak. 21 ilmeği ördüm. 22. ilmeğimi örmeden yine şişime aldım. Tekrar bu kısımdan bir ilmek daha takıyorum. Taktığım ilmek yine son ilmeklerin hizasından. Bu şekilde taktım. Diğer ilmeği de taktım. İkisini birlikte düz örüyorum. Düz ördükten sonra dönüyorum tekrar. Birinci ilmeğimi örmeden alıp diğerlerini ters örüyorum.
Dönüyoruz düz yüze. Bu şekilde öreceğiz yakamızı. Tekrar bant sırasına göre ilmeklerimi ters örmem gerekecek. Bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bir ilmek kalınca örmeden tekrar şişime aldım. Bu kısımdan bir tane daha ilmek takacağım. Üçüncü ilmeğim. Yine ikisini birlikte yani son ilmekleri her iki yönden de örmüştüm. Bu şekilde taktım ilmeğimi. Sırası da ters sıranın hizası. Diğer ilmeği de sol yöndeki şişime aldım. İkisini birlikte ters örüyorum. Tamamladık arkadaşlar. Şimdi tekrar örgünün ters yüzüne dönüyorum. Bir dahaki sefere şişimizdeki ilmekten alacağız. Yerleştiriyorum biraz. Daha sonra ilmeklerimi sırasına göre örüyorum. Sırayı tamamlayacağım. Diğer yüzden de örüp bu kısımda tarife devam edeceğim. Düz yüzdeyim. 21 ilmeği ördüm. Bir tane ilmek bıraktım. Daha sonra bu bıraktığım ilmekle karşı yönden şişimden bir ilmeği, ikisini birlikte şişime alıp ikisini beraber ördüm arkadaşlar. Şimdi işlemimiz kolay. Ense kısmındaki tüm ilmekleri bu şekilde örerek bandımıza devam edeceğiz. Birinci ilmeği yine örmeden alıyorum. Ters yüze dönüp ilmeklerimi ters örüyorum. Düz yüze döndüm. İlmeklerimizi ters öreceğiz. 2 ters sıra, 2 düz sıra olduğu için önemli yerlerde yavaş öreceğim. Yine bu 21 ilmeğin herhangi bir örülüşü, işlem falan yok. Bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Ve bir ilmek kalınca bu bir ilmeğimizle ense kısmındaki ilmeklerimizden bir tane daha takıp ikisini bu şekilde ters ördüm. Düz yüzden ters yüze dönüp sırama göre örüyorum. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Artık bu kısımdaki ilmekler bitene kadar bu işleme devam edeceğim. Tekrar diğer omuzdaki ilmek takmaları tarif edeceğim. Süveterimin yaka kısmında ilerledim arkadaşlar. İlmekleri tamamladım. Son sıram düz sıra. Şimdi bu yönden yine ilmek takıp omuzdaki ilmeklerin hizasına çıkacağız. Son kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 21 ilmek, 22. ilmeği örmeden şişime aldım. Karşı yönden bir tane ilmek takacağım. Bu kısımdan taktım ilmeğimi, diğer şişime aldım. Sol yöndeki şişe diğer ilmeği de attıktan sonra ikisini birlikte düzeltip düz örüyorum. Dönüyorum örgünün ters yüzüne.
ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Tamamlıyorum sırayı. Kenar ilmeği ördükten sonra bant sırası ters sıra ilmekleri ters örerek yine ilmek takacağım kısma kadar öreceğim. Çok şirin bir süveter olacak bittiğinde. 22. ilmeği yine örmeden alıyorum. Karşı yönden bu kısımdan ters sıraların orta kısmından bir tane daha ilmek alacağım. Dönüş yaptığım sıradan almak istiyorum. Taktım ilmeğimi, diğer ilmeği de sol yöne şişe alıp ikisini birlikte ters ördüm. Ters yüze dönüyoruz tekrar. İlmeklerimi düz örüyorum. Sırayı tamamlayacağım. Diğer yüzden de örüp son ilmeği tarif edeceğim arkadaşlar. Düz yüzdeyim. 21 ilmeği ördüm. 22.yi şişime alıyorum. Karşı yönden bir tane daha ilmek takıyorum. Sol yöndeki şişime attım. 22. ilmeği de attım. İkisini birlikte düz ördüm. Dönüyorum tekrar örgünün ters yüzüne. Birinci ilmeği aldım. Diğer ilmekleri ters örerek ilerliyorum. Diğer yönle kontrol ediyoruz. Bu kısımda 2 düzle bitti örgümüz. Bu kısımda da 2 düzle bitti. Onun için bir sıra tekrar ters sıra öreceğim. Ters sıranın sonundayım arkadaşlar. 21 tane 22. ilmeğimizi bu sırada diğer yönden bir ilmekle ikisini birlikte örerek tekrar aynı sayıya getireceğiz. İç kısımdan bir sıra daha diğer yöne doğru örerek yaka bandının sayılarını eşitliyorum. Birleştirdiğimiz zaman örgüde düzgün bir görüntü olacak. 2 düz denk gelmeyecek. Tersle bitiriyoruz. Diğeri de düz olunca daha güzel bir görüntüsü olacak. Son ilmeği de örüyorum. Şimdi bu omuzu da birleştireceğiz. Diğer yöndeki ilmeklerimi şişime yerleştirip devam edeceğim. İlmeklerimi yerleştirdim. Bu kısımda katlayacağımız için ilk önce bu yönü düz olarak düşünüp bu şekilde birleştireceğiz örgümüzü. Daha sonra bantlarımızın
11. ilmeğine geldiğinde çevirip tekrar yönünü değiştireceğiz. Ters yüzden devam edeceğiz. Başlıyorum şimdi. Kenar ilmeğinden taktım tığımı. Diğer yönden de bir ilmekten takıyorum. İkisini birlikte örüp şişimden kaydıracağım. Yerleştiriyorum ipimi biraz. Daha sonra bir tane bir şişimden, bir tane diğer şişimden ilmek alıp ikisini birlikte örüp ilmeğin içinden kaydırdım. Bir tane daha, üçüncü ilmeğimiz, düzgün takamadık tığımıza. Dördüncü ilmeğimiz, beş, altı, 7, 8, 9, 10. Yönleri değişti ilmeklerin, o yüzden zor takılıyor. 9, 10 oldu. 11. ve 12.yi de bu şekilde yapacağım. Bant kısmında diğer ilmekleri çevirip birleştireceğim arkadaşlar. O yüzden bekletiyorum. İpimi biraz çekeceğim. Daha sonra bu şekilde çeviriyorum. İlmeğimi tekrar tığıma aldım. Kalan ilmeklerimi bu yönden birleştireceğim. Ters yüzleri dışa geldi şimdi. Yine birebir devam ediyorum. Bir tane bir şişimden, bir tane diğer şişimden ilmek alıp omuz dikişini tamamlıyorum. Tamamlıyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Süveterimizin yaka kısmındaki işlemi tamamladık. 11 demiştim ama 12 ilmeği düz yüzden birleştirdik. Daha sonra çevirip kalan ilmekleri ters yüzden birleştirerek düz yüze temiz bir örgü yapmış olduk. Çok da tatlı, şirin bir yakamız oldu. Bu şekilde katladığımda büyük örgülere de kullanabilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlemimiz kol kısmına ilmek takıp bant örmek. Bandımız yine örgünün başlangıcındaki gibi düz yüzde 2 düz 1 ters, diğer tarafta ters yüzde 1 düz 2 ters arkadaşlar. Bu şekilde öreceğiz kol bandını da. İpimi son ilmeklerin bu kısmına bağladım. Aynı numara şişle ilmek toplayacağız. Birinci ilmeğimi ipimi bağladığım bu kısımdan son ilmekle örgünün arasından bir tane ilmeğimi aldım. Daha sonra 4 tane düzümüz var. 4 düzden birer tane ilmek takacağım birebir. İkincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü. Kenar ilmeğimle birlikte 5 ilmek takmış oldum. Daha sonra 2 tane
ilmek kesmiştik. Hizasından 1 2 ilmek takıyorum. 1 1 1 şeklinde 3 tane ilmek kesmiştik. Birinci ilmekten bir tane daha takıyorum. Sonra bir aradan takıyorum. Bir tane kestiğimiz ilmekten. Bir tane aradan, bir tane kestiğimiz ilmekten. Kestiğimiz ilmeklerin hizasına kadar bu şekilde aldıktan sonra bu kısımda kesme yok. 3 sıradan 3 ilmek takıp bir sıra atlayacağız. Haroşa bölümlerde 3'er tane ilmek alıp bu kısımlarda sıralarımıza atlayacağız biraz. Sayıyorum buradaki ilmekleri. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmek aldık. Haroşa bölüme geçince hizasından, son ilmeğimin hizasından 1, 2, bir de düz sıranın birincisinden bir ilmek aldım. Bir sıra atladım. Bir sıra atladıktan sonra bu kısımdan tığımla takacağım. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim ve üçüncü ilmeğim. Üçüncü ilmekten sonra dördüncü ters sırayı atlıyorum. Daha sonra yine 3 sıradan 3 ilmek takıyorum. Yeniden bir sıra atlayacağım. 1 2 3 ilmek daha takıyorum. Bir sıra atlıyorum. 1 2 3 ilmek takıyorum. Yeniden bir sıra atlıyorum. 1 2 3 ilmek takıyorum. Düz bölümü olduğu zaman ilmek takmak biraz daha kolay arkadaşlar. Yeniden bir düz sıra atladık. 1 2 3 ilmek taktık. Bu sırayı atlıyorum. Bu kısımdaki ters örgünün ilk sırasında yine tığımla bir tane alıyorum. İkincisi ve üçüncüsü. Tekrar bir sıra atlayıp 1 2 ve üçüncü ilmeğimi takıyorum. Bir sıra atlayıp 1 2 3 sıradan 3 ilmek takıyorum. Omuz kısmını birleştirdiğimiz bölüme geldik. Bir tane de bu aradan takacağım ve ilmeklerimi sayacağım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 ve 43. 43. ilmeğim tam orta kısımda. Diğer bu yönden de 42 tane ilmek toplayıp devam edeceğim. Tekniğini söylediğim için diğer kısmı çekmeyeceğim. 3 sıradan 3 ilmek alıp dördüncüye atlıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimi topladım arkadaşlar. 42 ilmek arka yüzden, 42 ilmek ön yüzden topladım. Bir ilmek de bu kısımdan alınca 42 42 84 artı 1 85 ilmeğimiz oldu. 85 ilmekle bu kısımda olduğu gibi bant öreceğiz. Bandımıza geçmeden önce ters yüzden bir sıra düz örgü öreceğiz. Tüm ilmekleri, kenar ilmeğimi ördükten sonra tüm ilmekleri düz örüyorum. Bu şekilde. Düz yüze bu örgümüz bir sıra ters olarak yansıyacak. Diğer sırada bandımızın düz yüzde 2 düz bir ters örülüşüne geçeceğiz. Sırayı tamamlayıp devam ediyorum. Tamamladım ters yüzden sıramı. Şimdi düz yüzden başlıyoruz. Kenar ilmeğini ördükten sonra 1
2 düz, 1 ters. 1, 2 düz, 1 ters. Tekrar 2 düz, 1 ters. Bu şekilde devam edip lastiğimiz yeterli yüksekliğe gelene kadar öreceğiz. Daha sonra ilmekleri kapatmayı tarif edeceğim arkadaşlar. Kol bandında sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Son ilmekleri sayarak bir de santimle ölçü vereceğim. Son ilmekleri saydığımda 1, 2, 3, 4 tane son ilmeğim var. Ters yüzden son ilmeğimi örmediğim ipim bu kısımda. Santim olarak da ölçtüğümüzde çok fazla yüksek bir lastik yapmak istemiyorum. İlk ters sıradan ölçtüğümde 2 santim örgümüz var. Şimdi bir tığla ilmeklerimizi kapatacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra şişle ördüğüm şekilde düz ilmeğimin içinden tığımı takıp aynı şekilde örüp ilmeğimi kapatıyorum. İkinci ilmeğim de düz. Üçüncü ilmeğimi de yine şişle örer gibi ters ördüm ve kaydırıp kapattım. Çok sıkı olmayacak, gevşek de olmayacak. Örgünün hizasında bir kapatma yapacağız. Tığla ayarlamak sıkı veya gevşek oluşunun daha kolay olduğu için tığ tercih ediyorum ben. İsterseniz şişle de kapatabilirsiniz. Tüm ilmeklerimi kapatıyorum. Daha sonra yan dikişini tamamlayacağım. Diğer kol yönünden ilmek alıp bu kısmı da bantını yapacağız arkadaşlar. Sol yönde yaptığımız kol lastiğimiz bu şekilde arkadaşlar. İlmeklerimiz çok da değil, az da değil, gayet ideal oldu. İlmekleri kapattıktan sonra yan dikişini de tamamladım. Şimdi diğer yönde aynı çalışmayı yapacağız. İpimi yine bu kısma bağladım. Son ilmeklerin olduğu bölüme şişimi alıyorum. İlk ilmeğimi kenar ilmeğinin hemen arasından, ilk ilmeğin arasından çıkardım. Daha sonra 4 ilmekten 4 ilmek alacağım. Birincisi, ikincisi, 3 ve 4. Diğer yönle aynı sayıda ilmek çıkaracağım. 42 tane ön yüzden, bir tane bu orta kısımdan, 42 ilmek de arka yönden çıkarıp ilmeklerimi tamamlıyorum. Tamamladım ilmeklerimi. 85 tane ilmeğim var yine. 85 ilmek. Ters yüzden tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bu şekilde düz örüyoruz. Diğer yüzden de 2 düz 1 ters örerek lastiğimizi bu kol tarafındaki ölçüde yapıp ilmeklerimi kapatacağım arkadaşlar. Yan dikişi de tamamlayacağım. Daha sonra ölçüleriyle yeleğimizin tarifine devam edeceğiz. Tamamladım süveterimi arkadaşlar. Kol ilmeklerini kapatıp yan dikişlerini tamamladım. Şimdi ölçülerini vereceğim. Süveterimizin büyüklüğü 1-1,5 yaşa uygun oldu. Süveterimizin beden genişliği 27 santim. Kol lastiğinden
beden kısmı uzunluğu, kol altından uzunluğu 25 santim. Omuz kısmından yüksekliği 35,5 santim. Omuz genişliği 26 santim. Bu incelikte ve bu numara şişlerle çalışabilirseniz aynı ölçülerde yeleğiniz olacaktır ama elinizin sıkılığı veya bol olması ölçüleri etkileyecektir arkadaşlar. Büyütmek için de söylediğim gibi bu kısımdan fazla olan ilmeklerinizi orta kısma 4 tane sayıp diğer yönlere ikiye bölüp diğer yönlere yerleştirebilirsiniz. Fazla ilmeği diyelim ki 72 ilmek benim örgüm, 78 ilmek başladığınızda fazla olan ilmeği üçer üçer her iki yöne yerleştirerek büyütebilirsiniz. Tarifimin de sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin hepinize.